Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde fuşya ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Bu tarz klasik patiklerden yaptım hanımlar. Çok güzel, çok şık oldu. Yapılışı oldukça kolay. Tabanımız, patiğimizin topuğu. Model bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Örerken size ölçüleri de vereceğim. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime burun kısmından başladım hanımlar. Her zaman olduğu gibi. Fuşya rengi ipim ile 12 ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimizde ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımı kullanacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5 ve bir ilmek daha atıyorum, 6. Sonra bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 2. ilmeğim, şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu 5 ve hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek daha çıkarttım, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlıyorum. Bir sıra 4 şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Boşalan şişimiz ile 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. 1. şişin yerine karıştıranlar varsa bu ilk alt tarafa bir ip ya da bir iğne gibi bir şey takarak ilk şişin yerini belli edebilirler. Böylece karışmayacaktır. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Hemen ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmek de düz örülüyor. Böylece 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Baktığımızda kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız hanımlar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve sol kenardan artırmamı yapacağım.
Evet, bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Böylece 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Yine ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de düz örüyorum. 8 ilmek oldu ilk şişimizde. İkinci şişime geldim. Bakıyoruz, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de hanımlar 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artırmaları yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğiz. Patik burnumuzda öncelikle şöyle 4 sıradan oluşan bir model var. Bunu yapacağız. Bunun için ilk ilmeğimi fuşya rengi ipim ile örüyorum. Yanına bir ilmek krem ekleyeceğim. Krem ipimizi ekliyoruz artık. Hemen şuraya bir ilmek krem ördüm. Krem ipimin ucunu hemen burada fuşyama düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Devamında bir fuşya bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Şöyle bir fuşya bir krem. Bir ilmek fuşya bir ilmek krem. Bir fuşya bir krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Modelde bu ilk sıramız. Patik ucundaki modelimiz. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir fuşya bir krem, burada da örmeye devam ediyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da devam edeceğim. En son krem örmüştüm. Bir fuşya bir krem, bir fuşya bir krem. Aynı işlemi 4 şişimizde de yapıyoruz. Dördüncü şişime geldim hanımlar. Devam ediyorum. Bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem. İlmeklerimi örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Bir sıra modelimizi kurduk. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramızı yapacağız. Yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Fuşya ilmeklerimi fuşya, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz ikinci sıramızda. Bu şekilde bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem. Şöyle. Şimdi diğer 3 şişteki ilmekleri de aynı şekilde örüp gelelim. Evet, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimize geldik. Modelde 3. sıramız. İlk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine bir fuşya, bir krem. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Modelde 3. sıramız bu şekilde. Bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem. Bakın şeklimiz şu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde 4. ve sonuncu sıramız. Patik burnundaki minik desenimizin son sırası. Bu sıramızda fuşya ipimi kullanmayacağım. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bakın böyle ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine krem ipimiz ile düz örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipim ile ördüm geldim. Patik burnundaki şu deseni bitirdik. Şimdi ana modele başlayacağız. Ana modelimiz toplamda 16 sıradan oluşuyor. Her bir şişe bir model kuracağız. Toplam 4 modelimiz olacak. Bu sıramızda modelde 1. sıramız hanımlar, ilk şişimdeyim. İlk 7 ilmeğimi fuşya ipim ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 fuşya, ortaya bir krem ve kalan 6 ilmeğimi yine fuşya rengi ipim ile örüyorum. İlk şişime ilk modelimi kurdum hanımlar. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. Aynı modeli ikinci şişede kuracağım. Krem ip arkada uzun kalmasın diye şöyle fuşyanın üzerinden atlatıp yakınlaştırıyorum. İlk şişte yaptığım işlemin aynısını ikincide de yapacağım. İlk 7 ilmeğime fuşya örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortaya bir tane krem ve kalan 6 ilmeğimi de fuşya ipim ile örüyorum. İkinci şişimize de modelimizi kurduk. Üçüncü şişime geldim. Yine kremi şöyle fuşyanın üzerinden atlatıp yakınlaştırdım. İlk 2 şişteki işlemin aynısı. İlk 7 ilmeğim fuşya, 4, 5, 6, 7. Bir tane krem örüyorum ve kalan 6 ilmeğim yine fuşya rengi ile örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Yine şöyle kremi atlatarak yakınlaştırdım. Burada da aynı işlem. İlk 7 ilmeğim fuşya, 5, 6, 7. 7 tane fuşyadan sonra ortaya bir krem ve kalan 6 ilmeğimi fuşya rengi ipim ile örüyorum. 4 şişimizde de modelimizi kurduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramız, krem ipimi yine şöyle yaklaştırdım. Bu ikinci sıramızda ilk 6 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. 3, 4, 5, 6. Krem ipimi aldım. Ortaya şimdi 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar fuşya ipimi aldım. Burada da kalan 5 ilmeğim fuşya ile örülüyor. İlk şişime modelimin ikinci sırasını kurdum. İkinci şişte de aynı işlemi yapacağım. İpi yine atlatacağım ama bir önceki sırada bu aradan atlatmıştık. Aynı yerden 2 kez ip atlatmayalım. Ön yüze ip çıkıyor, krem ip çirkin görünüyor. Burada da ilk ilmeğimi ördükten sonra bakın krem ipimi şimdi atlatıyorum. Şimdi buraya da 6 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Tekrar krem ipimi aldım. 3 krem. Yeniden fuşyamı aldım. Kalan 5 ilmeğim fuşya. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısı diğer 3 şişte de yapılıyor hanımlar.
Evet, şimdi geldik 3. şişimize. Aynı işlem. İlk ilmeğimi ördükten sonra yine krem ipimi şöyle atlatarak yaklaştırdım. 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6. Tekrar kremimi alıyorum. Buraya 3 tane krem ördüm. Yeniden fuşyamı alıyorum. Kalan 5 ilmeğim fuşya. 4. şişimdeyim. Aynı işlem yapılacak. Yine bir ilmek ördükten sonra şu kremi şöyle yaklaştırdım. 6 fuşya öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya 3 tane krem örüyorum. 2, 3 ve burada da yine kalan 5 ilmeğim fuşya ile örülüyor. Modelin 2. sırasını da tamamladık. Geldik. Modelde yine ilk şişimizdeyiz. 3. sıramız. Bu sıramızda bu kenara 5 ilmek fuşya örüyorum. 1, yine şöyle kremin atlatarak yaklaştırdım. 2, 3, 4, 5. Kremimi alıyorum. Bakın, bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya ve bir krem ördüm. Tekrar fuşya ipimi alıyorum. Kalan 4 ilmeğim fuşya ile örülüyor. Bakın, ilk modeli yaptık. İlk şişimizdeki modelin 3. sırasını yaptık. 2. şişimdeyim. Yine krem ipi şöyle atlatıyorum. İlk şişteki işlemin aynısı. 5 fuşya öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Kremimi alıyorum. Bir krem, bir fuşya, bir krem, bir fuşya, bir krem. Tekrar fuşya ipimi aldım. Kalan 4 ilmeğim fuşya ipimiz ile örülüyor. Görüldüğü üzere hanımlar, ilk şişte yaptığımız işlemi 2., 3. ve 4. şişimizde de aynı şekilde kuruyoruz. Şimdi ilk 2 şişimizde yaptığımız işlemin aynısını 3. ve 4. şişimizde de yapalım, gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişime modelimi kurdum, geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 4. sıramız. Yine kremi şöyle atlatarak yaklaştırdım. Burada şimdi ilk 4 ilmeğimi fuşya ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından buraya bir krem, 2 fuşya, bir krem, 2 fuşya, bir krem ördüm. Kalan 3 ilmeğim fuşya rengi ipimiz ile örülüyor. 2. şişimizde de yine aynı işlemi yapacağız. Yine ilk 4 ilmeğim fuşya olacak. İlk ilmeğimi ördükten sonra kremi yine şöyle yaklaştırdım. 2, 3, 4 kremden sonra 4 tane fuşyadan sonra bir krem, 2 fuşya, bir krem, 2 fuşya, bir krem. Ve kalan 3 ilmeğim fuşya ile örülüyor. Modelde 4. sıramızda bu. Şimdi aynı modeli 3. ve 4. şişimize de kuralım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 5. sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. 1, 2, 3. Buraya bir krem, 3 ilmek fuşya, bir krem, 3 tane fuşya ve bir krem ördüm. Kalan 2 ilmeğim fuşya ile örülüyor. İlk şişe modeli kurduk. 2. şişime geçiyorum. Burada da yine ilk şişte yaptığım işlemin aynısı. 3 ilmek fuşya örerek başladım. Yanına bir krem. 3 tane fuşya örüyorum. Bir tane krem. 3 tane fuşya, bir tane krem ve 2 tane fuşya ilmeğimi ördüm. Bu şekilde hanımlar, modelin 5. sırası böyle yapılıyor. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ilk şişimdeyim ve modelimizde 6. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi fuşya ile ördüm. Buraya bir krem. 4 tane fuşya öreceğim. 2, 3, 4. Bir krem. 4 tane fuşya. Bir krem. Ve sonuncu ilmeğimi de fuşya ipim ile örüyorum. Böyle. 2. şişimde de yine aynı işlemi yapacağım. İlk 2 ilmeğim fuşya.
bir krem. 4 fuşya öreceğim. 2, 3, 4. Ortaya bir krem. Tekrar 4 fuşya. Bir tane krem örüyorum. Ve kalan son bir ilmeğim fuşya ile örülüyor. Diğer 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ilk şişimdeyim. Modelimizde 7. sıramız. İlk ilmeğimi fuşya ile ördüm. Yanına bir krem. Şimdi 5 tane fuşya örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ortaya bir krem. 5 tane fuşya öreceğim yine. 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğim krem. İkinci şişimize geçtik. Aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğim fuşya, yanına bir krem. 5 fuşya örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir krem. Tekrar 5 tane fuşya. 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğim krem. İlk 2 şişte yaptığımız işlemi 3. ve 4. şişimizde de yapalım gelelim. Evet hanımlar, yeniden 1. şişimdeyim. Modelde 8. sıramız. İlk ilmeğimi fuşya ile örüyorum. Yanında 2 tane kremim var. 3 tane fuşya. Tam ortaya 3 tane krem örüyorum. Tekrar 3 tane fuşya. 2, 3 ve son 2 ilmeğim krem. 8. sıramız böyle. Şimdi 2. şişimdeyim. Aynı işlemi diğer 3 şişte de yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimi fuşya ile ördüm. 2 tane krem. 3 tane fuşya. Ortaya 3 krem. 3 tane fuşya. Ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Diğer 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimdeyim. Modelde 9. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi fuşya ipim ile örüyorum. Buraya 3 krem, 2 fuşya, ortaya yine 3 krem, tekrar 2 fuşya ve 3 ilmek krem ördüm. Bu şekilde. 9. sıramız böyle. 2. şişte de aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi fuşya ile örüyorum. Yine 3 krem, 2 fuşya, 3 krem, 2 fuşya ve son 3 ilmeğimi de krem ile ördüm. Diğer 2 şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde ve 10. sıradayım. Bu sıramda ilk ilmeğimi fuşya ile örüyorum. 4 krem, 2, 3, 4. 1 fuşya, 3 krem, 1 fuşya ve 4 krem. 10. sıramız bu şekilde hanımlar. 2. şişte de aynı işlemi yapacağız. Bakın ilk ilmeğimi fuşya ile örüyorum. 4 krem. 1, 2, 3, 4. 1 fuşya. 3 krem. 1 fuşya ve son 4 ilmeğim krem. 10. sıramız bu. 3. ve 4. şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim ve 11. sıradayız. İlk ilmeğimi fuşya ile ördüm. 5 krem. 1, 2, 3, 4, 5. 1 fuşya. Ortaya bir krem. Tekrar bir fuşya. Ve kalan 5 ilmeğim krem ile örülüyor 11. sıramızda. 2. şişimde de göstereceğim. Yine bakın ilk ilmeğim fuşya. 5 krem. 1, 2, 3, 4, 5. 1 fuşya. Ortaya bir krem. Yanına bir fuşya ve kalan 5 ilmeğim krem ile örülüyor. 3. ve 4. şişimizi de bu şekil örelim gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ilk şişimizde ve modelde 12. sıradayız. İlk ilmeğimi fuşya ipim ile ördüm. Şimdi 4 krem. 1, 2, 3, 4. 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya ve son 4 ilmeğim krem. İkinci şişte de aynı işlemi yapıyorum. Yine ilk ilmeğimi fuşya ile ördüm. 4 krem, 2, 3 ve 4. 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya ve kalan 4 ilmeğim krem. Üçüncü ve dördüncü şişimizdeki modeli de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimdeyim. Modelde 13. sıramıza geldik. Bu sıramda ilk ilmeğimi fuşya ile ördüm. 3 krem, 2, 3. 1 fuşya, 2 krem, 1 fuşya, 2 krem, 1 fuşya ve son 3 ilmeğim krem. Bakın şeklimiz şu. Şimdi ikinci şişimde de yine aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi fuşya ile örerek başladım. 3 krem, 1 fuşya, 2 krem, 1 fuşya, 2 krem, 1 fuşya ve kalan 3 ilmeğim krem. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimdeyim. Modelde de 14. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi fuşya ipim ile örüyorum. Buraya 1 krem. Tekrar 1 fuşya ördüm. Kremimi alıyorum. 3 krem. 1 fuşya. 3 krem. 1 fuşya. 1 krem. Ve son kalan 1 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. İkinci şişimde de yine aynı işlemi yapacağım. İlk 2 ilmeğim fuşya. 1, 2. Ardından 1 krem, 1 fuşya, 3 krem, 1 fuşya, 3 krem, 1 fuşya, 1 krem ve son 1 ilmeğim fuşya ile örülüyor. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimde ve modelde 15. sıradayım. İlk 3 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. Kremimi aldım. 4 krem, 1, 2, 3, 4. 1 fuşya, 4 krem, 2, 3, 4 ve kalan 2 ilmeğim fuşya ile örülüyor. İkinci şişimde de yine devam ettireceğim. Aynı şeyi bakın, ilk 3 ilmeği fuşya ile örüyoruz. Sonra kremimi aldım. 4 krem, 1, 2, 3, 4. 1 fuşya, 4 krem ve kalan son 2 ilmeğim fuşya ile örülüyor. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimize geldik. Modelimizde 16. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. 3, 4. Kremimi aldım. 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem. Ardından fuşya ipimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. 16. sıramız böyleydi. İkinci şişimde de hemen göstereceğim. Krem arkada uzun kalmasın diye bu defa şöyle atlatarak getirdim. İlk 4 ilmeğim fuşya, 3 ve 4. Kremimi alıyorum. 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem, 1 fuşya, 1 krem. Tekrar fuşyamı aldım ve kalan 3 ilmeğimi fuşya ile örüyorum. Şimdi 3. ve 4. şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim.
bitirdik modelimizi. 16 sıradan oluşan modelimizi. Artık krem ipimizi kullanmayacağım. Bu aşamada ilmeklerimizi artık fuşya ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını fuşya ile örüyoruz. Krem ipimizi de kesip arkaya ucunu düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında renkli ipimiz ile devam edeceğiz. Bakın ilk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 5 sıra boyunca, yani 4 şişimizdeki ilmekleri bir kere örüyoruz. 1 sıra oluyor. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 tekrar edeceğiz. 3 tekrar edeceğiz. 4 ve bir kere daha öreceğiz. 5. Bu şekilde 5 kere dolanalım gelelim. Evet hanımlar, 5 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim. Burada 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişindeyim. Bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. 6 oldu. 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa öreceğiz. Bilek ayrımı yaptığım yere kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğim. Tabandaki diğer şişimdeyim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerim düz örülüyor. Bilek ayrımı yaptığımız ilk şişimiz burası. Bakın son 8 ilmek kaldı. Bu haroşa hanımlar. Bunları hem ön hem arka yüzde yine düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Bakın bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Arka bölüm bu şekilde yapılıyor. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Devamındaki ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters örüyorum hanımlar. Diğer şişime geçtim. Burada da ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de ördüm yine. Bir diğer şişime geçiyorum. Son şişim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 8 ilmek kaldı. Bunları düz örüyorum. Tekrar bu şekilde bilek ayrımına gelmiş olduk. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar geldim. Yine geri dönüyorum. Arka bölüm böyle yapılıyor. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenardaki ilk 8 ilmek haroşa yine düz örüyoruz. Şu anda ön yüzde olduğumuz için de ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar, bu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri tekrar öreceğiz. Patiğimizin arkası böyle ilerleyecek. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümünü şu kenarda toplamda 16 diş, yani 16 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin hanımlar. Giyerek ölçün.
Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız ayağınız kaç numara olursa olsun patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim, ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzde şu sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. 23 ördük, 24'te kesimi yaptık. Hanımlar, zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İlk kesim yaptığım ilmeği örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bakıyoruz. Şimdi burada 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu size anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişte de 24 ilmek kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerde şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde kesme işlemi böyle yapılıyor. Gizli kesim oluyor. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 2 tane de sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra patiğimize bakalım. Ana renk ipimiz hanımlar, bazen soruluyor yorumlarda. Bir ip yetiyor da artıyor bile. İpim arttı. Hatta benim ipim yarım bir ipti patiğime başlarken. Tam bir ip değildi.
Hemen ipimin kalanını da göstereceğim. Bakın patiğimizin topuğu şu şekilde. Gizli kesim gayet şık. Temiz bir görüntüsü var. Hemen kalan ipimi de göstereceğim. Bakın zaten yarım ipten başlamıştım. Bir çift patik ördüm. Şu kadar da ipim kaldı geriye. Artık bunu da başka bir patikte çiçek desen model yaparken kullanırım. Hemen patiğimi bir de manken ayağıma giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Klasik 5 diş patik modellerinden. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.